Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizler için güzel bir tatlı hazırlayacağım bugün. Tatlımız Hira tatlısı olacak. Portakallı ve vanilya karışımlı olup üzerine de irmik mantosu olacak. Hira tatlımızın malzemelerinde neler varmış? Hemen başlayalım isterseniz. 100 gram eritilmiş tereyağımız var. Yarım çay bardağı çiçek yağı. 1 çay bardağı yoğurt. Biraz kıvamlı yerinden bir yoğurt, 1 yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 tane portakalın kabuğunun rendesi, 1 su bardağı irmiğimiz var. Şu anda 1 su bardağı un var. Kıvam az gelirse artı un ilavesinde bulunacağız. Mantolamak için bir kaseye de 2-3 kaşık irmik koydum. Şerbetine geldiğimizde 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, bir de portakalın suyu olacak kıymetli seyircilerim. Şimdi hiç zaman kaybetmeden hemen tatlımızın hazırlanma bölümüne geçiyorum. Önce buraya irmiği döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un ve sıvılar sırasıyla karıştırma kabının içine iniyor. Başlıyorum irmiği dökmeye. Un, irmik, kabartma tozu, vanilya, portakal kabuğu rendesi hepsini aldım buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi sıvılar bölümüne geçiyoruz. Erimiş 100 gram tereyağı. Tereyağını aldım. Evet, şimdi yarım çay bardağı çiçek yağı son damlasına kadar alıyorum. Buraya 1 çay bardağı yoğurt, 125 mililitrelik bardak ile yoğurdun en kıvamlı yerinden koyalım lütfen. Sulu yerinden değil de böyle kıvamlı yerinden. 1 tane de yumurta kırıyorum şimdi buraya. İrmikle un, kabartma tozu, vanilya hepsini karıştırmıştım. Şimdi sıvılar da geldi. Ellerimi sudan geçiriyorum. Yumurtayı kırdıktan sonra sudan geçirmediğim takdirde seyircilerimden bayağı bir kızanlar oluyor. Oktay Usta, yumurtaya dokundun ama elini yıkamadın diyenler oluyor. Hijyen kurallarına azami dikkat ediyoruz. Mutfağımızda temizlik, titizlik önemli. Evet, yoğurt, yumurta, tereyağı, çiçek yağı hepsi şimdi karıştırma kabının içine alındı. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Sevdiklerimiz, güzel insanlar sofranızda olsun. Biz de bu güzel Hira tatlısını sizler için hazırlıyoruz. Sevgili seyircilerim, karıştırma kabının içinde bakalım kıvam yumuşak olursa mutfakta çareler bitmez. Un ilavesinde bulunacağım. Ne kadar un ilave edeceğimi de sizlerle paylaşacağım. Şu an için kıvamı oldukça yumuşak. Hemen buraya un ilave ediyorum. Şöyle dolu 2 çorba kaşığı un ilavesinde bulundum. Kulak memesi yumuşaklığından biraz daha yumuşak olsun. Bir tık daha yumuşak olursa güzel olur. Sert olursa, tatlınız çok katı olursa sevgili seyircim tıkır tıkır olabilir. Ondan dolayı tatlılarda hamurun kıvamının yumuşak olması çok önemlidir. Bakın kıvam son derece güzel oldu. Bakın görüyor musunuz? Lokum gibi bir hamur ortaya çıktı. Hemen şimdi ele yapışıyor mu yapışmıyor mu onu da göreceğiz. Canım benim, sevgiyle hazırlanan bir hamur. Uzun uzun yoğrulan bir hamur değildir. Şekerparegillerden bir hamur olup yumuşak olacak. Bakayım, bayağı yumuşak. Biraz daha un veriyorum. Sevgili seyircilerim, 2 tane dolu vermiştim, bir tane de silme. Unlarda böyle bir silme model var. Bir de tepeleme model var. Bu silmesinden. Tamam, yeterli. Allah bereket versin. Şimdi hamurumuzu yoğuruyorum. Ondan sonra ceviz büyüklüğünde parçalara kopartıp fırın tepsisine diziyorum. Oradan sonra fırın yolcu olacak. Ama şerbeti var. Sizden ricam videolarımı sonuna kadar izlerseniz hiçbir ayrıntıyı kaçırmamış olursunuz. Hira tatlımızda toplam 25 adet çıktı. Ceviz büyüklüğünde yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra
Alalım şöyle irmiğin içine. Sonra biraz da avucumuza koyalım. Sonra da yuvarlıyoruz. Yağlanmış bir fırın kabı olmasın. Çünkü yağlı bir hamur, aynı zamanda üzerinde irmik mantosu var. Güzelce yuvarlıyoruz, sevgiyle yuvarlanıyor. Ondan sonra da fırın tepsisinde yerini alıyorlar. Güzelce böyle simetrilerine dikkat edelim. Gayet de güzel oldu bakın. Şöyle bir de döndürüyorum sevgiyle sizler için. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırının orta katında alt üst pişirme bölümünde pişiyor. Saatime bakıyorum. Fırından çıktıktan sonra kaç dakikada piştiğini sizlerle paylaşacağım. Canım, iyi yolculuklar. Sevgiyle pişiyor sizler için. Tatlımız fırında pişerken hemen şerbeti hazırlıyoruz. Tatlı sıcak olacak, şerbet soğuk olacak. Bismillahirrahmanirrahim. 2 su bardağı, 200 mililitrelik bardak ile toz şeker. Buranın üzerine 2 su bardağı su. Hemen veriyorum. Portakal suyu koymayacaksanız buradaki şerbetin suyunu biraz artırmakta fayda var sevgili seyircilerim. Çünkü irmikli bir tatlı, kuru olur. Ondan dolayı söylüyorum. Eğer portakal suyu koymayacaksanız 3 bardak su koyabilirsiniz oraya. 2 bardak şeker, 3 bardak su koyabilirsiniz. Şimdi bir portakalın da suyunu sıkıyorum. Bakalım bir bardak gelir diye tahmin ettim ama inşallah gelir. Gelmezse buradan biraz su ilavesiyle orayı çoğaltacağım sevgili seyircilerim. Çünkü toplamda sıvılar 3 bardak olması gerekiyor. Canım benim, senden buradan bir bardak portakal suyu çıkmaz. Ama mutfakta çareler tükenmez. Hemen şöyle yapıyorum. Yarım bardak su aldım. Şuradaki portakalın aromasından faydalanalım. Tamam. Şimdi toplamdaki sıvı miktarını da çünkü sizlerle paylaşmak istiyorum. Gel canım. Tamam. Allah bereket versin. Ne yapalım? Bir bardak da portakal suyu ilave etmiş olduk. 2 bardak şeker, 3 bardak sıvılar oldu. Burada kaynatma yapmıyorum. Sadece şeker erisin. Hemen ocağın ateşini kapatacağım. Soğumaya bırakacağız. Yani oda sıcaklığında olacak. Tatlımız da fırından çıkınca biri soğuk, biri sıcak. Paylaşıyoruz. Efendim ikisi birleşiyor. Sevgiyle paylaşıyoruz. Siz de beğeni butonuna basıveriyorsunuz. Bir de kanalıma abone olursanız Allah sizden razı olsun. Tatlımız fırından çıkıyor. Sevgiyle gelir misin canım? Gel bakalım. Ne de güzel olmuş. Şu güzelliğe bakın. Subhanallah. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Çok güzel bir tatlı oldu. Hemen saatime bakıyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında tam 30 dakika. Yani yarım saatte tatlımız pişti. Şerbetimizde hemen açıklıyorum. Şerbeti kaynatmıyoruz. Şekeri, suyu, portakalı koyduk. Altını yaktık eriyinceye kadar. Şeker eridi. Eriyen bir şerbet, kaynayan bir şerbet değil sevgili seyircilerim. Tamamen oda sıcaklığında. Tatlımız sıcak şimdi fırından çıktı. Soğuk şerbeti üzerine her birinin üstüne şöyle bir kaşık gelecek şekilde döküyorum. Bu şekilde döküyoruz. Ondan sonra üzerine bir tepsi kapatıyorum. Tepsi kapatacağım. Şerbeti çekinceye kadar bekleteceğiz. Ondan sonra da servis vakti diyeceğiz. Tatlımız çok güzel olmuş. Hem kolay yapımı, güzel böyle sevdiklerinize, gelen misafirlerinize, çay saatlerinize yönelik güzel bir tarif oldu sizler için. Hira tatlımızın şerbetini verdiğim süresi 2 saat geçti üzerinden. Bakalım ben de çok heyecanlıyım. Nasıl bir görüntüyle karşılaşacağız. Açıyorum tepsisini. Vay çok güzel olmuş. Portakallı bir şekilde hazırladım Hira tatlımızı sevgili seyircilerim. Bakın birazcık zemininde şerbet görünüyor ama burası böyle bir 5-6 saat beklerse tam anlamıyla şerbetini çekmiş olur. Gayet de güzel olmuş. Hatta şöyle bir ters çevireyim. Altları pişen taraflar nasıl kızarmış mı?
O çok güzel. Görüyor musunuz? Üst mantosu sevgili seyircilerim irmikli. Üzerinde herhangi bir yumurta falan yok. İrmik mantosuyla pişirdik. Hafif mi? Hafif. Güzel. Birazdan inşallah doku testini de paylaşırım sizlerle. Ben şimdi servis tabağına alıyorum. Ondan sonra üzerine fıstık ve doku testiyle devam edeceğiz. Efendim sizlerden ricam Oktay Usta'nın kanalına abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık.